İyi günler. Bugün Kuzey Bölgesi ve Pasifik cepheleri ile Orta Doğu Hürmüz Boğazı'ndaki haberleri ele alacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Donald Trump'ın yardımcısı James Vance, Volodymyr Zelenski'den Ukrayna ordusunun Rusya'daki Hazar petrol borularına yönelik saldırılarını durdurmasını talep etti. Rusya'nın Cumhurbaşkanlığı basın sözcüsü Dmitri Peskov, daha önce yaptığı açıklamalarda Ukrayna birliklerinin Rusya'daki petrol konsorsiyum tesislerine yönelik saldırılarını skandal olarak nitelendirmişti. Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu, küresel pazarlara uzanan en büyük petrol boru hattı güzergahı ve Kazakistan için ana güzergah olma özelliği taşır. Ülkenin ihracatının %80'inden fazlasını oluşturmaktadır. 1500 kilometrelik Hazar boru hattı, Kazakistan'ın batısındaki petrol sahalarını Rusya üzerinden Karadeniz kıyılarına bağlar ve buradaki petrol bir deniz terminali aracılığıyla tankerlere yüklenir. Bu hattın en büyük hissedarları arasında Rusya'nın petrol şirketleri Transneft, Lukoil, Rosneft var. Kazakistan'ın petrol taşıma ve işleme şirketi Kazmunaygaz ile batılı şirketler olan Chevron, ExxonMobil ve Shell'in kuruluşları da yer alır. Peskov tarafından yapılan açıklamada Hazar Petrol Konsorsiyum bölgelerine Ukrayna tarafından yapılan saldırıların Kazakistan, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'ni doğrudan hedef aldığını söyledi. Petrol ve gaz enerji hatlarının tehlikeye girmesi ve işlevsizleşmesi dünya lideri güçlerin işine gelmiyor. Aslında Rusya bir bakıma ABD'ye ve Avrupa'ya desteklediğiniz Ukrayna'nın artık herkesin çıkarına zarar vermeye başladığını ima ederek onları ileride yaşanacak büyük enerji krizine karşı uyarıyor. Rus haber ajansı RIA Novosti'nin yaptığı haberde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enerji fiyatlarındaki hızlı artış nedeniyle ve kapanan ham madde tesislerinden dolayı savaş uçakları ve zırhlı araçlar için hayati önem taşıyan yüksek saflıkta alüminyum üretimini neredeyse kaybetmişler. ABD'de alüminyum endüstrisi zorda ve ülkede sadece 5 birincil alüminyum eritme tesisi kalmıştır. Alüminyum tesislerinin üretim için yüksek elektrik enerjisi harcaması ve ABD'de yaşanan elektrik enerjisi maliyetlerinin tavan yapması nedeniyle bazı alüminyum tesisleri kapatılmak zorunda kaldı. ABD'nin ultra yüksek saflıktaki alüminyumda ithalata bağımlılığı %90 seviyelerine ulaşmıştır. Metalin yaklaşık %90'ı Birleşik Arap Emirliği'nden ithal ediliyor. Bölgedeki askeri çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'nın kapanması nedeniyle tedarikler aksadı ve fiyatlar son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Avrupa ve ABD'de yaşanan jeopolitik belirsizlikler konusunda mevcut metal ham madde stokları için kendimize kalsın politikasını artık öne sürmekteler. Bu nedenle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine silah ve füze sistemleri verme konusunda isteksizler. Beyaz Saray Pentagon depolarından Kiev'e silah transferine izin verecek olan 4,96 milyar dolarlık kotayı kullanmadı. ABD mevcut silahlarını kendisi için saklamayı tercih etmiştir. Bloomberg analistlerine göre Kiev'in elinde ya hiç Amerikan silahı kalmayacak ya da sadece az miktarda kalacak. Bu nedenle Zelenski, Patriot füzelerinin eksikliğinden ne kadar şikayet ederse etsin, Avrupalılar bile şu anda ona yardım edemiyor. Euronews'in verdiği habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, el konulan Rus petrolü, ham madde ve gıda taşıyan tankerlere karşılık Rusya'nın da Avrupa'ya ait tankerlere el koyabileceğini açıkladı. Putin açıklamalarını Rus donanmasının tatbikat düzenlediği Sahalin adası açıklarında bulunan Varyak kruvazöründe yaptı. Rusya'daki TASS haber ajansına göre Putin, Rusya'nın gerekli ve uygun gördüğümüz her yerde kendi el koyma işlemlerini gerçekleştirmeye hazır olduğunu söyledi. Daha önce de İsveç tahıl taşıyan ve Rusya'nın gölge filosuna ait olan bir tahıl yüklü tankere el koymuştu. Savaş petrol taşımacılığı enerji hatlarıyla beraber gıda ve tahıl lojistiğini de etkilemekte. Hürmüz Boğazı meselesinde ise İran hükümeti Washington'un Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahip olduğu iddialarını reddederek kritik önemdeki
bu su yolunun ABD'nin taleplerine olumlu yanıt vereceği güne kadar kapalı kalacağını söyledi. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin yeni atanan başkanı Mohsen Rezai, Çin'in Tahran Büyükelçisi Kong Piyu'ya şunları söyledi: Amerika davranışını değiştirmediği ve İran'ın şartlarını kabul etmediği sürece Hürmüz Boğazı açılmayacak. Anlayacağınız Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Washington yönetimi topu sadece sahada çevirerek dünyayı oyalamakta ve İran ile yaşanan savaş yıpratma boyutunda devam etmektedir. Uzak Doğu'da Japonya ve Rusya arasında Kuril Adaları yüzünden gerginlik devam etmekte. Rusya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Japonya'ya ait olan bu adaları işgal etmiş ve adalarda yaşayan 17 bin Japon'u sınır dışı etmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuril Adalar zincirindeki 4 adadan biri olan Itarappu Adası'nı ziyaret etti. Putin'in yaptığı bu ziyareti Japonya Başbakanı Sane Takaichi kesinlikle kabul edilemez olarak eleştirdi. Takaichi gazetecilere yaptığı açıklamada Putin'in ziyaretinin Japonya'nın Rusya'ya karşı duygularını kötüleştirdiğini belirterek, adalar zincirinin tarihsel olarak ve uluslararası hukuk uyarınca Japonya'nın eşsiz bir bölgesi olduğunu savundu. Japon halkının duygularını incittiğini ve Japonya'nın kuzey toprakları konusunda tutarlı tutumuyla bağdaşmadığını söyledi. Umarım Rus tarafı bu meselenin ciddiyetini çok iyi anlar dedi. Putin, Japonya'nın Kuril Adaları politikalarını bilerek bu ziyareti gerçekleştirdi. Bir bakıma Japonya'yı kışkırtmış oldu. Yaraya tuz basarak geçmişten günümüze gelen mevzuları yeniden alevlendirdi. Putin, Batı'da Ukrayna Savaşı'yla sıkışmışken Japonya'yı karşısına almasındaki diğer bir güvencesi Kuzey Kore ile yapmış olduğu askeri savunma ittifakı olmuştur. Diğer taraftan Japonya'nın dikkatinin bir kısmının Çin üzerinde olması ve bu ülkeyle olan gerginliği de etkilidir. Bu Rusya'yı Kuril Adaları politikalarında Japonya'ya karşı biraz daha cesaretlendirmektedir. Kuril Adaları Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido ile Rusya'nın Kamçatka Yarımadası arasında yer almaktadır. Rusya ve Japonya Kuril Adaları konusunda 10 yıllarca süren anlaşmazlık içindedir. İki taraf bu nedenden dolayı 2. Dünya Savaşı'nın bitiminden bu yana bir barış anlaşması imzalamadı. Tokyo Üniversitesi Kamu Politikası Yüksekokulu Profesörü Ye Kuang-heng'in yapmış olduğu açıklamada, Kuril Adaları, Bastion kıyı savunma füze sistemleri ve Su-35 savaş uçaklarıyla güçlendirildi. Bu hazırlıklar Rusya'ya bölgedeki deniz yolları üzerinde kontrol araçları sağlamanın yanı sıra Japonya'nın adalar üzerindeki iddiasına karşı da bir koz sağlıyor dedi. Heng, Fransa merkezli uluslararası haber ajansı AFP yani Agence France Presse verdiği demeçte, Putin'in ziyareti elindeki kozları ve Ukrayna işgalinden sonra Rusya'ya uygulanan Japonya'nın devam eden yaptırımlarından duyduğu hoşnutsuzluğu hatırlatmak için olabilir diye ekledi. Tokyo yönetimi 494 Rus kuruluşuna, 27 Belarus kuruluşuna ve diğer ülkelerdeki Rusya bağlantılı 6 kuruluşa ihracat yasağı uyguluyor. Japonya, Rus şahıs ve grupların mal varlıklarını dondurmuş ve Rusya'nın askeri bağlantılı kuruluşlarına mal ihracatını ve inşaat mühendislik hizmetleri ihracatını yasaklamıştır. Çin cephesine baktığımızda Şangay'da yapım aşamasında olan en gelişmiş füze fırkateyninin Tıp 054B'ye dikey füze fırlatma sistemleri ve hava savunma füzeleri ekleniyor. Gelişmeleri ABD istihbarat şirketi Vantor uydu teknolojileri ile izleyip haber veriyor. Geminin daha önceki muadili Tip 054A 32 füze fırlatma rampasına sahipti. Tip 054B'de ise rampa sayısı 48'e çıktı. Çin ordusu gemiye ekstra füze hücreleri ekleyerek donanmanın muharebe kabiliyetini arttırmakta. Global Times'a göre Tip 054B gemisi yapay zeka algoritmalarıyla hava savunmasında neredeyse sıfır kör nokta sağlarken geliştirilmiş gizlilik odaklı tasarımı radar kesit alanını azaltmakta. Gemi 8 adet gemi sevar füzesi, 100 milimetrelik anatop ve Z-20 türü helikopteri barındıran büyük bir uçuş güvertesiyle donatılmıştır. Çin'in donanmasına yaptığı yatırım ve her geçen gün gelişen deniz kuvvetleri, Asya Pasifik'te ABD öncülüğündeki Japonya, Tayvan, Filipin ve Avustralya deniz güçlerini zorlamakta. Kuzey Atlantik bölgesine baktığımızda
Trump başkanlığındaki ABD yönetimi Grönland ile sorun yaşamaya devam ediyor. Grönland hükümeti ABD Başkanı Donald Trump ile bağlantılı yeni bir Texas petrol şirketinin gerekli onayı alamadan ve keşif amaçlı sondaj ekipmanlarını Grönland bölgesinde karaya taşımasının ardından geçen hafta güçlü bir uyarı yayınladı. ABD'li şirket daha önce adanın doğu kıyısının ücra köşesindeki bir bölgeye sondaj ekipmanlarını taşımıştı. Texas petrol şirketi Greenland Energy, Grönland'ın doğusundaki Jameson Land bölgesinin altında 1 trilyon dolarlık ham petrol olabileceğini iddia ediyor. Grönland krizinin çözülmesi ve enerji bölgelerinin yönetimi için Grönland, ABD ve Danimarka hükümetleri çalışma grubu kurmuştu. Ama Donald Trump'ın Texas petrol şirketi Greenland Enerji'nin yanında yer alması ve Grönland topraklarına karşı yaptığı istilacı açıklamalar Grönland ve Danimarka hükümetiyle ilişkilerinde gerginlik oluşturmakta. Halihazırda hem Orta Doğu hem Pasifik cephesinde sıkışan ABD yönetiminin Kuzey Arktik bölgesindeki Grönland'da Avrupalı müttefikleriyle dalaşması pek akıl işi gibi gözükmemektedir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olup videoları beğenerek büyümesine katkı sunabilirsiniz. Esenlikle kalın.